Yaşamla ölümün kol kola gezdiği Saraybosna'da insan avcılarının kurşunlarına hedef olmamak için sürekli hareket halinde ve koşma halinde olmak gerekiyor. Merhaba, umarım videolarımızı beğeniyorsunuz. Bu videoda benim meslek hayatımın en önemli dönüm noktalarından biri sayılan Bosna Savaşı'ndan bahsedeceğim. Malum 1980 sonlarında Tito vefat edince Yugoslavya ilk bölünme sinyallerini verdi. O dönemlerde rahmetli arkadaşım Savaş Ay'la Yugoslavya gezisi yapmıştık ama ileride çıkacak şeylerin ilk belirtileri başlamıştı. Çünkü malum Sırplar ta 1300'lerde 1400'lerde Kosova'nın Türkler tarafından alınmasının acısını, kinini canlı tutmak için 80 sonlarında başlamışlardı ilk gösterilerini yapmaya. 92 yılında Saraybosna bir önceki dönemdeki Hırvatistan Savaşı'nın devamı sırasında Sırplar tarafından kuşatıldı. Dünya garip bir sessizlik içindeydi. Ben ve bazı meslektaşlarım gittik ne oluyor ne bitiyor diye Saraybosna'da gözlemlerimizi yaptık. İlk dönemlerde sadece zaman zaman keskin nişancıların tahrik edici atışları vardı. Ben, arkadaşlarımdan Ramazan Öztürk, Bengüç Özerdem, rahmetli Ali Haydar Yurtsever garip bir şekilde bir gün bulunduğumuz baş çarşıdan Sırp bölgesine davet edildik bir toplantı izlemek üzere. Bizi davet eden kişi Mert Karacis'miş ve davet nedeni de bir tehditmiş. O olaya ilişkin görüntüleri çekmiştim ama o zamanki imkanlarımızda yayınlayacak kanal olmadığı için TRT'de program yapan çok sevgili arkadaşım Reha Muhtar'a kasetleri gönderdim ama galiba kasetler kayboldu, bir şeyler oldu. Yayınlanmadı. Yani Karadic'in ilk tehdidi benim o gün tanık olduğum o olay çekilmişti. Ama kaseti yok. 92 yılında Sırp kuşatması başladığında garipti. 92 yıllar dünyada değişik bölgelerde savaşlar süre geliyor. Türkiye'nin dış politikalarında diplomasinin vermiş olduğu çerçevelerde hareket ediliyor ama çok ilerici, çok agresif politikaları ne yazık ki uygulayamıyorduk. Çünkü dağılan Yugoslavya'da Bosna'dan önce Hırvatistan Savaşı, ondan önce de bir Slovenya Savaşı yaşanmıştı. Belki bilenler çıkar ama Slovenya Savaşı'nda 2 kişi hayatını kaybetmişti. Sırp tanklarının kuşatması altında gibi bölgeye giren 2 Türk tırı ateş altında kalıp 2 tane Türk tır şoförü hayatını kaybetmişti o savaşta. Tabii o başka bir konu. Ama burada bu bölümde anlatacaklarım benim için önemli olan o kuşatma altında yaşadığım Saraybosna. Evet, Saraybosna dünyanın ilgisini çekmiyordu ama ben Paris'te oturuyordum. Zaman zaman trene atlayıp Zagreb'e, o kuşatma altındaki Saraybosna'ya ulaşmak için Zagreb'e. Oradan da kendi imkanlarımla Bosna'ya girmeye çalışıyordum ama bir yerden sonra artık imkansızlaştı. Çünkü kuşatma altındaki o bölgelere girmek öncelikle benim gibi bir Türk vatandaşı için imkansızdı. Split'ten UN uçağına, Birleşmiş Milletler uçağına binip havaalanına gelip oradaki uluslararası ajanslarda çalışan arkadaşlarımın yardımıyla Saraybosna'ya girmek ve sınırlarım içinde kendi bütçemle, cebimdeki parayla orada o olaylara tanık olmak. Çok açık söyleyeyim. Ne çalıştığım Sipa Press. Çünkü dünya basınına servis yapan bir ajanstı. Dünya basından böyle bir talep yoktu. Ne de Türkiye gazeteleri. Ben aylarca kaldım. Milletin tatile gittiği dönemlerde ben Saraybosna'da cüzi imkanlarla bir otelde kaldım. Kaldığım otel de çok ilginç. Holiday Inn. Çünkü basının kaldığı bir otel. Güvenli olarak tanınan arka tarafındaki odaların o dönemde geçerli olan Alman markıyla 500-600 marklara geceliğine kiraya verildiği yerde ben 15 marka direkt olarak keskin nişancıların hedefi olan, kaldığım süre içinde de birkaç kez havan topu ve roket isabet eden bir odada kalıyordum. En son kaldığım otelde odası da 533 numaraydı. Zor günlerde çok sınırlı imkanlarım vardı. Çok az film götürebiliyordum. Allah razı olsun, o zamanlar benim Ajans France Press'te olsun, benim gibi çalışan serbest gazeteciler arasındaki dayanışma sonucu günlerimizi geçirdik. Dedim ya, insanın böyle bir yere, başka insanların kaçtığı bir yere kendi imkanlarıyla gidip tarihe tanıklık yapmak, göz tanığı olmak bambaşka bir olay. Ama tabii bütün bunları yaşarken bir de ciddi tehlikeler var. Bahsettiğim gibi odam birkaç kez isabet aldı. Ama yolda yürümek de korkunç bir şey çünkü sürekli 1 kilometre ötedeki tepelerden kuşatma altındaki Saraybosna'ya Sırp keskin nişancıları ellerindeki özel dürbünlü silahlarla sürekli ateş ediyorlar. Ve her gün abartısız 8-10 kişi o sniper dediğimiz keskin nişancıların kurbanı oluyordu. Bunlardan birkaçını ben morga bizzat götürdüm. Hiç unutmam, arkadaşım Bengüç Özerdem'le beraber bir çocuğu biz taşımıştık morga. Korkunç bir olaydı ve garip bir şekilde binalara çıktığınız zaman aşağıda insanların serserice oralara buralara kaçtığını, koştuğunu görüyordunuz. Aşağı indiğinizde aynı şeyi siz de yapıyordunuz. Yani bir 50 metreyi 100 metreyi aşmak için
üstünüzdeki imkanlarla bayağı zorlu bir koşuldaydınız. Çünkü sniper dediğimiz o keskin nişancılar hedefledikleri insanları takip ediyor ve seri atan o özgün kanas tüfekleriyle, kanas Arapçadan keskin nişancı demek, hedeflerine vuruyorlardı. Zaman zaman yalpa yaparak gidiyorduk, zigzag yaparak gidiyorduk. Yani o koşuş biçimlerimizdeki davranışlarımız bile sniperlar endeksliydi. Arada bir de bizim bulunduğumuz binaya sniper, yani Sırp keskin nişancısını avlamak için gençler geliyordu silahlı. Onlar da bizim göstereceğimiz hedeflere doğru kendilerince atış yapıyorlardı. Hatta bir iki tanesini çekmiştim böyle. O günlerde yaşadıklarım, dediğim gibi, sadece bulunuyordum. Zaman zaman fotoğraf çekiyordum. Ama inanılmaz bir yaşam vardı. Underground dediğimiz yeraltı dünyasında bir yaşam vardı. Paramız yoktu ama o gönüldaş dostlarımızla, meslektaşlarımızla ve Boşnak kardeşlerimizle garip bir şekilde bir orkestranın veyahut da bir radyo dinleme imkanı olan bir yerde müzikle kendimizi toparlamaya, insani özelliklerimizi korumaya çalışıyorduk. Bütün bunları yaparken dünya ne yapıyor muydu? Dünya kendiyle uğraşıyordu. Yani Avrupa'nın göbeğinde bir ülke düşünün. Bosna Hersek, dağılan Yugoslavya'nın bağımsızlığını ilan etme kararını alan ve bunun için Sırplar tarafından kuşatılan bir Bosna Hersek, 10 bine yakın insanın hayatını kaybettiği, 50 binin üzerinde insanın yaralandığı, yüz binlerce binanın yerle bir olduğu bir cehennem ve o cehenneme girmek için çaba gösteren bizim gibi gazeteciler çok değişik ülkelerden, yani ben Türk olduğum için değil, benim Fransız arkadaşlarım da vardı. Biz çaba gösteriyorduk ama dünyanın umurunda değildi. Türkiye ne yapıyordu? Valla o dönemde gariptir. Birkaç kez rahmetli o bilge kral Ali İzzet Begoviç'in toplantılarına gittiğimde Türkiye'ye bir şey söylemek istiyor musunuz diye sorduğumda o büyük Türk halkına duaları için selamlarımızı söyleyin dedi. So, you want to say something to Turkish people? I am very thankful for any messages, but I have to only to thank you to great Turkish people who help us, was helping us. Thank you very much. Türkiye yardım etti mi? Evet, diplomatik alanda Türkiye elinden geleni yaptı. Ama askeri alanda Avrupa'nın göbeğinde o günlerde, yani bahsettiğim 92-93 yıllarında, 94'te Türkiye'nin pek varlığını göremedik. Türkiye'nin varlığını göremedik ama az daha ben Türkiye Gazetesi diye bir gazetenin tanıdığım, üstelik çok da sevimli bulduğum ama gerçek yazmayan bir meslektaşımın bir hatası yüzünden az daha avlanıyordum Sırplar tarafından. Çünkü o güne kadar Fransız, Amerikalı meslektaşlarımla beraber dolaşıyordum. Onların imkanlarını kullanıyordum ama bir gün birdenbire dönüş hazırlıklarındaydım. Aman dediler, Coşkun, biz seni almayacağız arabamıza. Çünkü Sırplar özellikle Türk var mı diye soruyorlar. Ne oldu dedim. Sizin gazetecilerden biri Sırp vurduğunu manşet atmış gazetesine. Araştırdım. Evet, Türkiye Gazetesi'nde çıkan haber ve meslektaşımın sorumsuz haberciliği sonucu atılan bir manşet. O günlerde param bitti. Yani bir çorbanın bile 15-20 marka içildiği o koşullarda 15 marka kaldığım odadan da artık ayrılmak zorunda kaldım. Param bitmişti. Dönüş kararımı aldım. Allah razı olsun. İşte Fransız gazeteci arkadaşım Joel beni o zırhlı jipinin ortasında, adeta eski arabalarda motorun bir uzantısı olur böyle, sandık gibi. Onun bir uzantısıymış gibi üzerime battaniyeler ve sandığa benzer bir kutu oluşumu koyup Sırp checkpointlerinden geçirip Birleşmiş Milletler'in denetimindeki havaalanına götürdü. Aslında o günlerde bir tünel vardı. Varlığını biliyorduk ama o tünelden geçmek zorunda kalan Boşnak kardeşlerimizin hayatlarını tehlikeye atmamak için o tüneli kullanmadık. O riskleri aldık. Sırp kontrollerinden geçtik ölümü göze alarak. Özellikle ben havaalanına gidip oradan Birleşmiş Milletler uçağıyla Zagreb'e döndüm. Oradan da Paris'e geri dönmüştüm. Unutamadığım olaylardan biri, dedim ya, dünyanın gözü önünde olup kimsenin umurunda olmayan bir savaştı. Geride kalan 10 binlerce insan. Boşnak kardeşlerim, başımız sağ olsun, dünyanın başı sağ olsun.